Herkese yeniden selamlar, sevgiler. Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli izleyenlerim. Bugün güzel bir tatlı tarifiyle sizlerleyim. Yapımı çok pratik ve oldukça kolay baklava yufkası açmadan baklava tadında tatlı yemek isterseniz buyurun hep beraber tarifimize geçelim. İlk önce şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. 4 su bardağı suyu kabıma alıyorum. Üç buçuk su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra çeyrek limonun suyunu sıkalım. Kaynama aşamasında dibi tutmaması için şekeri birazcık karıştıralım. Şerbeti kaynaması için ocağa alalım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağı orta ateşe alalım ve 15 dakika kaynatalım. 15 dakikanın sonunda ocağı kapatalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şimdi gelelim tatlı hamurumuzun hazırlanışına. Şöyle malzemeleri yanıma hazırladım. Hem malzemeleri sayalım hem de hamurumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı süt, 1 tane yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 10 gramlık bir paket kabartma tozu, 1 çimdik tuz, diğer adıyla bir fiske. Şöyle çok azıcık. Önce sıvıları güzelce karıştıralım. Bir su bardağı mısır nişastası. 1 su bardağı iri dövülmüş cevizimiz var. Cevizi en son ekleyeceğim. 3 su bardağı un. Unu kontrollü ekleyelim. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, unun kalite ve markasına göre çok az da olsa değişiklik gösterebiliyor. O yüzden belirttiğim gibi unu azar azar kontrollü ekleyelim. Tatlımızın hamuru yağlı olduğu için yoğurdukça gördüğünüz gibi hamurlar elimi bıraktı. 3 su bardağı undan şöyle yarım kaşık kadar unum kaldı. Onu ilave etmeyeceğim. Çok fazla katı olduğu zaman şerbetini güzel çekmiyor. Aslında her zaman yaparım bu tatlıyı. Tam 3 su bardağı gidiyordu. Biraz önce de belirttiğim gibi bazen yumurtanın büyüklüğünden, un kalitesinden ve markasından değişiklik gösterebiliyor. Bir kaşık oynayabilir. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra bu aşamada 1 su bardağı iri dövülmüş cevizimizi ilave edebiliriz. Bu şekilde hamurun her tarafına cevizin karışmasını sağlayalım. Evet, bu kadar yeterli. Hamurumuz bu şekilde. Hamur yağlı olduğu için çok fazla değil. Şöyle 3-4 damla tepsinin tabanına yağ döküp bu şekilde yağlayalım.
Hamuru tepsinin tam ortasına koydum. Şöyle elimle bastıra bastıra şekil vereceğim. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken sevgili arkadaşlarım, hamurumuzun her tarafının eşit oranda yayılması. Bu şekilde bastıra bastıra elimizle düzeltelim. Şimdi aynı baklavada olduğu gibi hamurumuza baklava dilimi şekli verelim. Önce hamurumuzun ortasından keselim. Daha sonra ekranda gördüğünüz gibi 4'e bölelim. Dilimlerin büyüklüğünü ayarlayarak iç içe üçgenler yapalım. Daha sonra üçgenlerin ortasından bu şekilde keselim. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi şekli ortaya çıkmaya başladı. Evet sevgili takipçilerim, kesimi de aynı baklava gibi çok güzel oldu. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayarlı 180 derece fırına pişmesi için gönderiyorum. 180 derece alt üst ayarlı fırında tam 45 dakikada pişti. Tatlımızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimizi döktük. Tatlı fırından çıkar çıkmaz sıcağıyla dökmeyelim. Aksi halde hamur olur. Çok da soğuduğu zaman şerbetini çekmiyor. İlk sıcaklığı 1-2 dakika çıksın. Hemen soğuk şerbeti üzerine dökün. Şöyle bazı yerleri bıçakla tamamen kesilmemiş, oraları tekrardan bıçakla üstünden geçelim. Tatlıyı ben 7-8 saat bu şekilde dinlendirdim. Bakar mısınız, şerbetini çekmiş, altı üstü güzelce kızardı. Tatlıyı yediğimiz zaman sanki baklava yemiş gibi ağzımızda bir tat bırakıyor. Umarım sizler de bu güzel tarifi benimle birlikte yapar, dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız da abone olmanızı tavsiye ediyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Tabi abone olduktan sonra bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki gelecek nice güzel tariflerden anında haberiniz olsun. Baklavamızın içinde hemen sizlere göstereyim. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun. Nice güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.